Mutfakta Hayat'tan merhaba. Bugünkü videomuzda ailemizin, çocuklarımızın, misafirlerimizin ve hepimizin yemeleri doyamayacağı tadı, tuzu, lezzeti garantili kısır tarifi ve yapımı da oldukça kolay olan tüm püf noktalarıyla diyebilirim. Malzemelerimiz 3 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı kaynamış su, 3 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, baharatlarımız 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kuru soğan tozu, 3 yemek kaşığı nar eşkisi, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 1 limon suyu, yeşilliklerimiz yarım bağ yeşil soğan, 9-10 yaprak kıvırcık, bir küçük tutam yeşil nane, yarım bağ maydanoz, 3-4 tane salatalık. Kısırımızın içine isteğe bağlı 1 kırmızı kapya biber, köy biberi, sivri tatlı biber, 2 domates tamamen damak tadınıza kalmış ekleyebilirsiniz. Kısırımızı yapmadan öncelikle ince bulgurumuzu güzelce kaynar suda ıslatacağım. Şöyle 3 su bardağı dolu dolu bulgurumuzu şöyle tenceremize alıyorum. Su ilave edeceğim, kaynar su. Şöyle öncelikle bir 2 bardak ilave etmek istiyorum. Güzelce karıştırıp su orantısına bakacağım. Hafif bir kuru yeri var. Hatta şöyle çok az bir şey daha su ilave etmem. Yine yeterli olacak şöyle. Hemen kapağımızı kapatıp 15 dakika demlenmeye alıyorum. Kısırlık bulgurumuz demlendi. Hemen şöyle kapağını açıyorum. Ocakta kaynar suyum vardı. Tenceremi 15 dakika boyunca ocaktaki çaydanlığın üzerine aldım. O şekilde demledim. Leğenimi aldım. Hemen güzelce bulgurumuzu leğenimize alacağım. Burada iyice soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Tamamen soğuduktan sonra kısırımızı yapmaya başlayabiliriz. Bu arada kısırımızı yapmadan önce ön hazırlıklarımı da yaptım. Şöyle güzelce samırsağımızı ve kuru soğanımızı doğradım. Güzelce limon suyumuzu sıktım. Yeşilliklerimizi de komple tamamen doğradım. Ön hazırlıklarım tamam. Burada bulgurumuzun iyice soğumasını bekliyorum. Bulgurumuz iyice soğudu. İç sıcağı da çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle salçaları ilave etmek istiyorum. Bu arada salçalarımızı ilave etmeden önce şunu da söyleyeyim. Az bir yağla güzelce salçalarınızı ocakta iyice ev salçası kıvamına gelene kadar kavurup öyle de ilave edebilirsiniz. Midenizde yanma oluşmaz. Ben yapmadım. Yaparsanız daha iyi olur diyebilirim. Şöyle hemen yoğuracağım salçalarımızı, bulgura iyice bir yedireceğim. Güzelce salçalarımızı tamamen bulgurumuza yedirdim. Hemen üzerine baharatlarımızı alıyorum. Pul biber, karabiber, nane ve tuzumuzu. Artı 2 çay kaşığı kuru soğan tozumuzu ilave ediyorum. Hemen üzerine ezilmiş samırsak ve kuru soğanlarımızı da ilave ettim. Tekrar yoğurma işlemine geçiyorum. Şöyle tekrar güzelce yoğuracağım iyice. Hemen üzerine bir tane tam limon. Tekrar üzerine hemen şöyle güzelce 3 yemek kaşığı dolu dolu nar eşkimizi de ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar da ekleyebilirsiniz. Nar eşkisi tamamen size kalmış arkadaşlar. Ne kadar eklerseniz. Şöyle tekrar yoğuruyorum. Kısırımızı aşama aşama yaptığımızda daha lezzetli geliyor diyebilirim. Şöyle tamamen yine salçada olduğu gibi tekrar güzelce yoğuruyorum. Zeytinyağımızı alacağım. Şöyle 1 çay bardağı kadar katıyorum.
zeytinyağımızı. Sıvı yağ ve zeytinyağı da yine tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ne kadar ilave etmek istiyorsanız. Şöyle 1,5 çay bardağı ilave ettim. Tekrar güzelce bir harmanlıyorum. Hemen yeşilliklerle devam edeceğim. Oldukça kolay ve pratik. Şöyle yeşilliklerimizi dediğim gibi önceden doğramıştım. Bağlar büyük olduğu için yeşillikler fazla gelebilir. Bazen bir bağ alıyoruz, 1,5 bağ gibi oluyor. Şöyle katarak orantısına bakacağım. Hemen üzerine bir tutam tuz ilave ediyorum soğanımızın. Bu da soğanımızın ve yeşilliklerimizin tuzu olmuş oluyor. Yeşilliklerimize de yağ gezdireceğim. Şöyle öncelikle üst kısımda ovalayacağım. Yani tatlandırmış oluyoruz bir nevi. Çok fazla sıkmadan havalandıra tüm yeşillikleri kısırımıza yediriyorum. Önce daha yeşillik alır gibi tüm yeşillikleri katmak istiyorum. Yeterli gelecek. Yine hafif tuz ilave ediyorum. Hafif de yağ ilave edeceğim. Yine kısırımıza yeşillikleri yedirmeden önce şöyle üstünde güzelce tatlandırıyorum ve kısırımıza içerisine alıyorum. İçerisine isterseniz isteğe bağlı köy biberi, sivri yeşil biber, yazın domates de ilave edebilirsiniz. 2 tane ya da bir tane. Bir tane kapya biber de ilave edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Kısırımız hazır. Şöyle bir yarım saat dinlendirip servis aşamasına gidiyorum. Kısırımızı servise aldım. Sunumda kıvırcık limon domatesle süsledim. Kısırımız adeta çiçek açtı. Maşallah şu güzelliğe bakar mısınız? Ve işte tam bu benim kısırım diyorsanız deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Sofralarınız bereketli olsun. Yüzünüz gönlünüz hep gülsün. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni, zili açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler.